Herkese merhabalar. Biz erkeklerin anlamakta zorluk çektiği bir konu. Kadınların canı neden çikolata çeker? Erkeğin bir türlü kadını anlayamadığı menstrüel döngü ve çikolata arasında nasıl bir ilişki bulunmakta? Aslında her 28 günde bir akıl edilmesi gereken basit bir hediyedir çikolata. Peki bu süreç nasıl gerçekleşmekte ve neden gerçekleşmekte? Gelin inceleyelim. Çikolata, kiloların ve kalorilerin dostu, sağlığın düşmanı olarak kötü bir üne sahiptir. Aslında bu kadar kötü bir üne sahip bir besinin bağımlısı da oldukça çoktur. Hatta ülkemizde insanlara takılan lakaplara bile girmiştir. Örneğin Michael Jackson'ın bir dönem Türk televizyonlarında anıldığı gibi. Sevgili seyirciler, Bad adlı parçada Michael Jackson'ı dinledik. Bu ünlü çikolata şarkıcının bugüne kadar disco dünyasına armağan ettiği birçok şarkı var. Şimdi Çikolata Dynamos için söylediği bir şarkıda dinliyoruz Michael Jackson'ı. Çikolata Disco Prensi Dirty Diana adlı şarkıyı söyledi. Bu hafta sizlere ilginç bir çalışma getirdim. Bu çalışmada üniversite öğrencilerine sormuşlar. En çok neyi, ne zaman aşerirsin diye. Erkekler genel ve basit bir cevap vermişler. Acıkınca her şeyi aşeririm. Şaşırdık mı? Hayır. Çünkü bu cevabı veren erkekler ilk olarak var olan açlık duygularını bitirme düşüncesiyle hareket etmekteler. Peki kadınların canı en çok ne çekmiş olabilir? Tabii ki çikolata. Peki ne zaman aşermişler? Televizyon reklamlarında gördüklerinde, canları sıkıldıklarında ve stresli olduklarında. Yani aslında bir kadının canının sıkılması bile ona o çikolatayı yediriyor. Peki ama neden? Çalışmada kadınların canının çikolata çekmesinin 3 ana sebebi olduğu söylenmiş. Bunlardan ilki menstrüel döngü ve hamilelik. Araştırmaya katılan kadınların %60'ı premenstrüel dönemde, yani adet döngüsünden hemen önceki dönemin bir vazgeçilmezi olarak çikolatayı söylemişler. İkincisi ise çikolata tüketiminin düşük olması nedeniyle çikolataya karşı duyulan özlem. Aslında bu durum anlaşılması zor bir yeme bozukluğu davranışı ama bu videonun konusu değil. Üçüncüsü ise karbonhidratların psikofarmakolojik etkisinden dolayı oluşan yersen mutlu olursun dürtüsü. Menstrüel döngü kadınlar için zorlu, ağrılı, sancılı, keyifsiz geçen günler, erkekler için ise abi aman yaklaşmayayım, zaten her şeye kızıyor, yoksa beni sevmiyor mu? Hayatında başkası mı var? Sorularının oluştuğu günler olarak karşımıza çıkar. Bu dönemde östrojen ve progesteron hormonları arasında bir değişiklik meydana gelir. Bu değişiklik sonucu oluşan dengesizlikte östrojen hormonunun kandaki seviyesi azalır. Östrojen hormonun azlığının nedeniyle de kan şekeri düşer ve iştah metabolizması uyarılır. Kan şekerinin düşmesi ve iştah metabolizmasının uyarılmasıyla da tatlı tüketiminin arttığı bir etki oluşur. Peki gerçekten de öyle mi? Yoksa çikolata ve adet döngüsü arasındaki bu hormonal ilişki tamamen bir tabu mu? Eğer çikolata ve menstrüel döngü arasındaki bu hormonal ilişki doğru olsaydı, menopoza giren kadınların çikolata tüketiminin artmış olması gerekirdi. Fakat yapılan küçük bir çalışmada bu olayın böyle olmadığı ve menopoza giren kadınların çikolata tüketiminin düştüğü açıklanmıştır. Evet, adet döngüsünde kadınların vücudunda muhteşem olaylar meydana gelmekte. Bu döngüde meydana gelen evrelerde kadınlar bir miktar kan kaybetmekteler ve bu kan kaybıyla birlikte başka maddeleri de kaybetmekteler. Bu kaybedilen maddelerin başında demir ve magnezyum gelmekte. Peki çikolatayla alakası ne? Hemen cevaplayalım. Beynimiz eksik olan minerallerin yerine koyulması arzusu içerisinde olur ve çikolatanın da içinde bir miktar demir ve magnezyum bulunmakta. Fakat çikolata demir ve magnezyum açısından en zengin besin kaynağı değildir. Hatta yeşil yapraklı sebzeler ve kırmızı et demir ve magnezyum konusunda çikolatadan daha fazla içeriğe sahip olmasına ve bu kayıpların giderilmesinde rol oynayacak olmasına rağmen kadınların canı yeşil yapraklı sebzeleri ve eti değil de çikolatayı çekmekte. Çünkü çikolata aynı zamanda feniletilamin denilen bir madde de içermekte ve bu madde beynin mutluluk hormonu olarak bilinen dopamin ve serotoninin salgılanmasını tetiklemekte. Uyarıcı bir etkiye sahip olan feniletilamin, aşk gibi romantik yaşamın sinirsel kimyasında rol oynamakta ve insan beyninde bu dönemlerde
nöradrenalin ve dopamin salgılanmasını sağlamakta. Ancak bu feniletilamin çikolatadan daha fazla süt ve ürünlerinde de bulunmakta. Bu nedenle tam da bu dönemde bitter çikolata yerine sütlü çikolatayı tercih eden kadınların daha fazla olduğunu görürsünüz. Ancak çikolata yediğimizde feniletilamin maddesini parçalayan bir enzime sahip olduğumuz için parçalanan bu feniletilamin beyne az ve hızlı miktarda ulaşmakta. Bu durum da çikolatanın bu dönemde herhangi bir terapötik yani iyileştirici bir etkisinin olmasını engellemektedir. Aslında bilim adamları bu dönemde çikolata yiyince oluşan bu mutluluğun bir koşullanma olduğu üzerinde daha fazla durmaktalar. Koşullanma mı dediniz? Evet. Hani şu Pavlov'un köpeklerinde olduğu gibi bir koşullanmadan bahsediyor. Başka bir örnek verecek olursak, insanlar sürekli sinema filmlerinde popcorn yani patlamış mısır tüketildiği reklamlara maruz bırakırlar ve popcorn artık dünyamızda, günümüzde sinema keyfinin bir vazgeçilmezi haline gelmiştir. Fakat popcorn'un çikolata gibi bir mutluluk edici etkiye sahip olmadığı bilinmekte. Yine de insanların sinemaya gittiğinde canlarının popcorn çekmeleri aslında onların maruz bırakıldıkları bu koşullanma nedeniyledir. Aynı bu sebepten dolayı da çikolatanın da kadınlar için bir koşullanma nedeniyle psikolojik etmenlerle meydana gelecek bir rahatlamaya neden olduğu düşünülmektedir. Son zamanlarda da çikolata bağımlılığı üzerinden yapılan çalışmalarda bu durum üzerinde çalışılan araştırmaların sayısı artmıştır. Üstelik yapılan çalışmalar kadınların erkeklerden daha fazla çikolata tüketme eğiliminde olduğunu göstermektedir ki bu durumun oluşmasındaki temel etmenin var olan reklamların daha fazla kadınların tüketimini özendirecek şekilde yapılmasından dolayı kaynaklandığı düşünülmekte. İsterseniz bu konuyla ilgili birkaç reklam inceleyelim. Bakın bu reklamlarda size nasıl da koşullanma yapıyorlar. Bu reklamlar özellikle kadınların çikolata tüketimini özendiriyor mu? Kararı size bırakıyorum. Tam da burada kadınların çikolataya yönelik koşullandırılması sürecinde farklı bir kavram ortaya çıkıyor. O da kültürel koşullanma. Evet, yanlış duymadınız. Kültürel koşullanma. Yani kadınların yaşadıkları bölgelere göre menstrüel dönemde arzu ettikleri çikolatanın değişebileceği, farklı maddeleri arzulayacaklarına yönelik bir yaklaşım. Örneğin Batı toplumlarında ve Amerika kıtasında çikolataya duyulan istek daha fazlayken Doğu ve Asya toplumlarında bu istek daha da seyrek görülmekte. Hatta Asya topluluklarında sushi gibi besinlere menstrüel dönemde yönelim daha fazla olmaktadır. Bir diğer etki mekanizması ise vücudumuzun Orta Doğusu olan bağırsaklar ve bu bağırsaklarda bizlerle birlikte yaşayan mikroplar. Ne alaka demeyin. Vücudumuzda tam 1,5 kilogram ağırlığında mikrop yaşamakta. Bu mikropların çoğunluğu bağırsaklarımızda yaşamaktadırlar. Bağırsaklarımızda bizlerle birlikte yaşayan bakteri topluluğunun özel bir adı da bulunmakta. Mikrobiyota. Aslında mikrobiyotamızda yaşayan bu bakterilerin türü ve sayısı bizim yediğimiz besinlerin içeriklerine göre değişmektedir. Yani gerçekten de ne yersen osun cümlesi mikrobiyotamız için tam anlamıyla duvar arkasına yazılması gereken özlü sözdür. Örnek verecek olursak siz sadece sebzelerle beslenirseniz sebzeleri tüketen bakterilerin sayısı artarken eti tüketen bakterilerin sayısı sebzeyi tüketemedikleri için azalmaktadır. Bunun tam tersi de geçerlidir. Siz sadece et tüketirseniz eti tüketen bakterilerin sayısı artarken sebzeyi tüketen bakterilerin sayısı azalacaktır. Yine bunun gibi vücudumuzda sadece tahıl tüketen, çikolata tüketen bakteriler de bulunmakta. Üstelik bu bakteriler ile aramızda karşılıklı bir fayda ilişkisi yani mutualist bir ilişki bulunmakta. Biz onlara tüketecekleri tahılları ve çikolatayı verirken onlar da bize bizim sinir sistemimize etki ederek serotonin ve dopamin vermekteler. Yanlış duymadınız. Bakteriler enterik sinir sistemi dediğimiz bağırsaklardan beyne giden sinir sistemi ile etkileşim halindeler.
Hatta bu sinir sisteminin parçasılar desek yanlış olmaz. Yediğimiz yiyecekler bağırsaklarımızdaki ekosistemi etkiliyor ve bu mikroplar kendileri için daha avantajlı bir ortam yaratmak için bizi istedikleri besine yönlendirebiliyorlar. Bunu da nasıl yapıyorlar? Vagus siniri üzerinden bağırsaklardan beyne sinyal göndererek yapıyorlar. İhtiyaçları olan gıdaları biz tükettiğimiz zaman da aynı sistem üzerinden mutluluk hormonu olarak bilinen dopamin ve serotonin salgılanmasını sağlayarak kendimizi daha mutlu hissetmemize, böylece de bu besinleri daha fazla tüketmemize neden oluyorlar. Henüz bakterilerin bu durumu deneylerle gözlemlenmemiş olsa da bilim insanları mikropların bu tür davranış biçimleri geliştirdiklerini biliyorlar. Üstelik çikolata ve tahıl ürünlerinin içinde bulunan triptofan amino asidinin de dopamin ve serotoninin yapımında vücutta kullanılması da bu konuyla ilişkilendirilmektedir. Vücudumuzdaki serotoninin %90'ı bağırsaklarımızdan, %10'u beynimizden üretilmekte. Dopaminin ise %50'si bağırsaklarımızdan, kalan %50'si de beynimizde üretilmektedir. Fakat bağırsaklarda üretilen serotoninin beyinde ne kadar kullanıldığıyla ilgili de yapılan çalışmalar bizlere farklı sonuçlar verdiği için henüz bu konuda bir tam olarak netlik yok. Evet, görünen o ki çikolata ve menstrüel döngü arasındaki bu hormonal ilişki aslında bir tabu ve koşullanmadan ibaret. Fakat yine de bu konuda daha kapsamlı ve daha yeni çalışmalar yapıldıkça kanalımda paylaşacağım. Beslenme ve diyet dünyasına bakış açınızı değiştirecek bambaşka videolarla karşınızda olacağım. Daha farklı videolar için kanalımı incelemeyi, abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.